Herkese merhaba. Ben de sizlere arka çapraz bağ rekonstrüksiyonundan bahsedeceğim. Öncelikle arka çapraz bağın anatomik özelliklerinden, önemli özelliklerinden bahsedelim. Tibia yapışma yeri tibia platosunun posterior inferioruna yaklaşık 1-1,5 santim. Femur yapışma yeri ise medial femoral kondilin anterior iç yüzeyinin anterior lateralinde yer alıyor. Ortalama uzunluğu 38 mm, çapı ise 13 mm çapında bir bağdan bahsediyoruz. İki demetten oluşuyor. Anterolateral demet fleksiyonda gerginken posteromedial demet ekstansiyonda gergin. Posterior stabiliteden esas sorumlu olan da anterolateral demet. Yaralanma mekanizması anteriordan direkt travma veya hiperekstansiyonda rotasyonel bir travma ile oluşuyor. İzole yırtıklar daha çok spor yaralanmaları ile. Çoklu bağ yaralanması da yüksek enerji travmalarla karşımıza geliyor. En sık da ön çapraz bağ yaralanmasıyla birliktelik gösteriyor. Bu grafiği bir epidemiyoloji çalışmasından yıllar içerisinde arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan hastaların sayılarını bildirmişler. Burada dikkat çeken erkeklerin kadınlara oranla 3 katı daha fazla rekonstrüksiyon uygulandığı ve yıllar içerisinde de %10-20 oranında bir artış gösterdiği. Klinik olarak akut dönemde poplitel bölgede ağrı ve hematomla karşımıza geliyor. Bir hemartoz görmüyoruz. Bunun sebebi arka çapraz bağın retrosinovial yerleşimli olması. Kronik dönemde ise posterior instabilite şikayetleriyle geliyorlar. Eşlik eden menisküs ve kıkırdak patolojileri de varsa medial kompartman ağrısı şeklinde de karşımıza gelebiliyor. Artroskopik arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan hastalarda menisküs yırtığı, menisküs patolojisi eşlik eden ve etmeyen hastaları karşılaştırdıklarında orta dönemde menisküs problemi olanlarda özellikle artiküler kartilaj hasarının daha sıklıkla geliştiği gösterilmiş. Fizik muayenede arka çekmece testi tanıda en değerli testimiz. Bunu kalça 45 derece, diz 90 derece fleksiyondayken yapıyoruz. Tibianın posterior doğru subluksi olması testi pozitif yapıyor. Bir diğer testimiz quadriceps aktif testi. Burada ayak bileğini aynı pozisyonda stabil ettiğimiz zaman hastanın quadricepsini kasmasını istediğimizde tibianın posteriora doğru translasyonu bu testi pozitif yapıyor. Bir diğer bulgumuz posterior çökme belirtisi. Yine iki dizi yan yana getirdiğimizde 90 derece fleksiyonda tibianın yer çekimi etkisiyle posterior doğru deplase olması testi pozitif yapıyor. Diğeri de hepimizin çok iyi bildiği Lachman testi. Görüntülemede direkt grafi mutlaka çekiyoruz. Stres grafileri tanıda ve takipte çok önemli. Ve avizyon kırığından şüpheleniyorsak tomografi görüntülemesi gerekiyor. Ancak tanıda bize en yardımcı olan MR görüntüleme. Kesin tanıyı da artroskopi ile koyuyoruz. 90 derece fleksiyonda tibianın femur kondillerine göre sublüksasyonu 3 evrede inceliyoruz. Birinci evre 1-5 mm posterior sublüksasyon oluyor. Genelde kısmi yırtıklar bu şekilde. Evre 2'de 6-10 mm posterior sublüksasyon. Evre 3'te ise 10 mm'den daha fazla sublüksasyon oluyor. Bu artık evre 3 yaralanmalar kapsül ligamentöz bir yaralanmayı bize işaret ediyor. 12 mm'den daha fazla sublüks oluyorsa eşlik eden diğer bağ patolojilerinde mutlaka düşünmeliyiz. Tedavide konservatif tedaviye karar verirken hastanın yaşı, aktivite düzeyi, eşlik eden bağ, menisküs ve kıkırdak yaralanmalarını göz önünde bulunduruyoruz. İzole evre 1 ve evre 2 PCL yaralanmalarında konservatif tedavi uygulayabiliyoruz ve erken dönem sonuçları bunların iyi oluyor. Ancak uzun dönemde kıkırdak hasarıyla karşımıza gelebiliyor. Yakın takip etmek gerekiyor bu yaralanmaları. Konservatif tedavi sonrasında da. Akut yaralanma sonrası konservatif tedaviyi nasıl yapıyoruz? Ekstansiyonda 4-6 hafta immobilizasyon uyguluyoruz. Egzersizlere prone pozisyonda ve pasif olarak başlıyoruz. İlk 2 hafta 20 derece, 3-4. haftada 40 derece, 5. 6. haftada ise 60 derece pasif fleksiyonla başlayıp ardından da agresif quadriceps egzersizlerine geçiyoruz. Cerrahi tedavide akut dönemde yani 3 haftadan sonra elit sporcularda eşlik eden menisküs ve kıkırdak patolojisi varsa veya konservatif tedaviye cevap alamıyorsak cerrahi tedavi düşünebiliyoruz. Kronik dönemde ise ileri evrede instabilite şikayetleri varsa veya ağrı şikayeti varsa endikasyon koyuyoruz. Medial kompartman artrozu varsa yüksek tibial osteotomi ile, çoklu bağ hasarı varsa diğer bağları hep birlikte cerrahisini yapıyoruz. Tek demet mi çift demet mi yapıyoruz? Bu konuda yapılmış biyomekanik çalışmalar her ne kadar çift demetin daha güçlü stabilite sağladığını söylese de
Son yıllarda 2021 yılında yayınlanmış bir meta-analiz bu. Meta-analizlerde iki yöntem arasında fonksiyonel olarak ve stabilite açısından klinik olarak fark olmadığı söyleniyor. Graft seçenekleri hamstring tendonları ilk tercihimiz, ancak çoklu bağ operasyonu yapıyorsak graft için az önceki sunumlarda da bahsedildi. Quadriceps tendonunun iyi bir seçenek olduğu arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu vakalarında gösterilmiş. Ancak olabiliyorsa hamstring tendonu ilk tercih olmalı. Çünkü arka çapraz bağ ekstensör mekanizma ile bir sinerjistik etkileşim içerisinde ekstensör mekanizmaya dokunmak taraftarı değiliz. Artroskopide genel olarak spinal anestezi altında supin pozisyonunda turnike eşliğinde çalışıyoruz. Diğer ekstremiteyi de graft için mutlaka hazırlıklı giriyoruz. Standart artroskopik muayenede bütün eklem içi dokuları muayene ettikten sonra burada gördüğünüz gibi ön çapraz bağın sağlam olduğunu gördük. Ancak arka çapraz bağın fonksiyonel olmadığını tespit ediyoruz. Tespit ettikten sonra graft alınması ve hazırlanması aşamasına geçtikten sonra önce tibial tüneli açacağız. Şimdi tibial tüneli açarken giriş noktamız tuberostas tibianın hemen medialinden yapıyoruz. Bunu tercih ediyoruz. Lateralinden de olabilir. Bundan bir sonraki slaytlarda bahsedeceğim. Neden medialden açılması gerektiğini. Çıkış noktasıyla tibia platosunun 1-1,5 santim distalinde yer alıyor. Peki izole arka çapraz bağ değil de ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu veya medial menisküs kök tamiri ile birlikte yapacaksak bu tünelleri nasıl organize edeceğiz? Medial menisküs kök tamiri için açacağımız tüneli en mediale yerleştirmemiz ve vertikal olarak 40-45 derece açı kullanmamız gerekiyor. Hemen onun lateraline ön çapraz bağ tünelini açmamız gerekiyor. Onda da 50-55 derece bir vertikal açılanmadan yararlanıyoruz. En son olarak da arka çapraz bağı tuberostas tibia'ya en yakın noktadan 60-65 derece açıyla açmamız bize bu tünellerin birbiriyle çakışmaması için yeterli oluyor. Arka çapraz tibial tünelin açılması için öncelikle güdüğü temizlememiz gerekiyor. Fonksiyonel olmayan arka çapraz bağ güdüğünü temizliyoruz. Anterior portalden çalışıyoruz şu anda. RF yardımıyla anteriordan temizliği yaptıktan sonra mutlaka posteromedial portali açmamız gerekiyor. Bu bizim için iki açıdan önemli. Görüyorsunuz güdüğün femur yapışma yerinde temizliyoruz. Posteromedial bizim için iki açıdan önemli. Şimdi burada çıkış noktası eklem yüzeyinin 1-1,5 santim daha distalinde dedik. Ve bu nokta nörovasküler yapılara komşu bir bölge. Dolayısıyla oldukça dikkatli çalışmamız gereken, iyi görüntülememiz gereken bir bölge. Burada takip etmemiz gereken yer, anatomik nokta medial menisküsün arka kökünü takip ettiğimizde bunun hemen bitiş yeri bize arka çapraz bağın güdüğünü gösteriyor. Oradaki parlak dokuyu posteromedial portalden bir RF yardımıyla temizliyoruz. Daha sonrasında tüneli açacağız kılavuz yardımıyla. Mutlaka fluoroskopide bu tüneli kontrol etmemiz, yerini kontrol etmemiz gerekiyor. Daha sonrasında taşıyıcı ipi anteromedial portale aldık. Şimdi killer turn denilen bir fenomen var. Bu ne demek? Bu tibia kemik tünelinin çıkış noktasının keskin olmasının graftin, arka çapraz bağ graftinin yetmezliğe gitmesi için bir sebep olarak gösteriliyor. Dolayısıyla oranın olabildiğince keskin olmamasını istiyoruz. Bu konuda yapılmış çalışmalar var. Az önce bahsetmiştim. Bu tibia'daki tibial tünelin girişini tuberostas tibia'nın medialine almamız gerekiyor. Bunun sebebi yapılan çalışmalarda medialden açılan tünelin daha az keskin olduğunu gösterilmiş biyomekanik olarak. Bir diğeri de bu vertikal açı. Açı 60 derece ile 30 derece arasında bu tüneli açabiliriz. Ancak 60 dereceye açarsak o zaman daha keskin bir tünel çıkışı oluyor ve bu da tünel yetmezliğine gittiği söyleniyor. Dolayısıyla biyomekanik olarak 60 derecenin altındaki açılarda açılması öneriliyor. Ancak 60 derece sadece buna bağlı yetmezliğe gitmediği için gerekli durumlarda 60 derecede açılabilir. Şimdi gelelim femoral tünelin açılmasına. Burada en önemli belirteç arka çapraz bağ güdüğü. Bu güdüğü
çoğunlukla rahatlıkla tespit ediyoruz. Edemediğimiz durumlarda da saat 1,5-2 hizasından kıkırdağa zarar vermeyecek şekilde tünelimizi açıyoruz. Öncelikle bir kılavuz teli yerleştirdik. Daha sonra 4,5 milim oyucu, ardından da gref çapına uygun oyucuyla tünelimizi açıyoruz. Tünelin boyu genelde 40-45 milim oluyor ve ön çapraz bağ benzeri bir düğme implantıyla tespit ediyoruz. Şimdi grefti tünellere yerleştiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken, şuradaki keskin açıdan bahsetmiştim. Onun grefte zarar vermemesi için bir prop yardımıyla dikkatli şekilde grefti tünellere yerleştiriyoruz. Ardından tespit aşamasına geliyoruz. Femur tarafında düğme implantı, tibiada da biyobozunur vida kullanıyoruz. Ön çapraz bağda genelde 25-30 milimlik bir interferans vidaları kullanırken burada biraz daha uzun kullanmak istiyoruz. Ön çapraz bağ ve arka çapraz bağ birlikte rekonstrüksiyon edilecekse öncelikle arka çapraz bağ grefti yerleştiriliyor ve öncelikle o tespit ediliyor. Tespit ederken de 75 derece, 90 derece de olabilir, 75-90 derece fleksiyonda tespitimizi yapıyoruz. Postoperatif dönemde diren yerleştiriyoruz. Dizlik kullanmasını istiyoruz. Tolere edebildiği kadar yük verdiriyoruz. Erken eklem hareket açıklığı egzersizi ve quadriceps egzersizlerine başlıyoruz. Az önceki sunumlarda da bahsedildi. Posterior tibial slope açısının öneminden ön çapraz bağda. Burada da yine bu konuda yapılmış çalışmalar var. Bu 2 ay önce yayınlanmış bir makale. 10 yıllık tek demet arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu yaptıkları hastaların 10 yıllık sonuçlarını incelemişler ve tibial slope açısı arttıkça greftin survival'ın arttığını söylüyorlar. Bu konuda yapılmış diğer çalışmalar da var. Slope arttıkça, posterior slope arttıkça rekonstrüksiyon daha başarılı oluyor. Bu da yapılmış bir sistematik review. Yaklaşık 5200 tane arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu hastasını edilenlerle edilmeyenleri değerlendirdiklerinde fonksiyonel olarak benzer sonuçlar olduğunu, ancak rekonstrükte edilmeyen grupta daha sıklıkla osteoartrit geliştiğini göstermişler. Bu çalışmada yeni bir çalışma, 2-3 ay önce yayınlandı. Ön çapraz bağdaki bu remnant koruyucu cerrahide yine arka çapraz bağda da sonuçlarını bildiriyorlar ama 12 aylık sonuçlar iyi olduğunu söylüyorlar ama uzun dönem, orta dönem sonuçları yok bu tekniğin daha. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.